Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere harika bir sütlü tatlı ile geldim. Sütlü irmik helvası yapımı, hazırlaması çok değişik olan beyaz irmik helvası yapacağız. Nasıl yapılır? Gelin hep birlikte öğrenelim arkadaşlar. Evet, burada benim malzemelerim var. Şimdi sizlere malzemelerimi sayayım. 1 su bardağı irmik kullanacağız. 1 çay bardağı sıvı yağ. Yine 1 su bardağı şeker, az gelirse ilave edeceğim. 1 adet yumurtam var. 1 yemek kaşığı da şu yumuşaklıklardaki margarinlerden var. 1 kaşık da unum var arkadaşlar. Değişik beyaz olarak hazırlayacağımız harika bir irmik helvası yapacağız. Şimdi 1 adet yumurtamız var demiştim. Yumurtamızı ne yapacağız? Sarısını beyazını ayıracağız. Sarısını kullanacağız. Beyazını kullanmayacağız arkadaşlar helvamızda. Bu helva değişik. Diğer yaptığım irmik helvaları gibi değil ama onlar da çok lezzetli. Kanalımda tariflerinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Burada da sütüm var. Tabii ki hepsini koymayacağım. Ben bunu şimdi dolaptan çıkardım. Bu köy sütüdür arkadaşlar. Bakın yağı hepsi içindedir yani. Köy sütüdür bu. Satın alma sütlerden değil. Eğer satın alma sütlerden yapacaksanız yağlı süt kullanırsanız çok daha lezzetli olur. Evet. Tavayı ocağa koydum. İlk önce margarini koydum. Sıvı yağını döktüm. Helvamızı hazırlamaya başlıyoruz. 1 su bardağı da irmiğim vardı demiştim. Şimdi irmiği de koydum. Diğer yandan da sütümü ısıtıyorum arkadaşlar. Orada kaynamasını bekleyeceğim. Çünkü dolaptan çıkardığım için soğuk. İrmikleri kavururken sütüm de orada kaynayacaktır. Evet. Bugün irmik helvası yapıyoruz. Beyaz irmik helvası sütlü olarak hazırlayacağız. Ama bunun yapım aşaması çok değişik. Dikkatli şekilde takip ederseniz siz de bu güzel tatlıyı evinizde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bildiğiniz irmik helvaları gibi değil arkadaşlar. Bu değişik oluyor. Nasıl oluyor derseniz höşmerim daha önce yediniz mi bilmiyorum ama biraz tadı höşmerime benziyor ama çakma höşmerim diyebilirsiniz. Höşmerim tabii ki peynir ile olduğu için bu onun tadına biraz benziyor arkadaşlar. Bu arada höşmerim Balıkesir yöresine ait bir tatlıdır. Bir gün onu da yapacağım sizlere arkadaşlar. Evet, birazcık irmiği kavurdum. Çok da fazla değil. Ne kadar? 5-10 dakika arası kavurdum. Hatta 10 dakika yoktur bile, 5 dakika kavurdum. Üzerine unu ilave ediyorum. 1 kaşık un kullanıyoruz. 1 yemek kaşığı, fazla değil. 1 bardak irmiğimize. Şimdi unu ile birlikte birazcık karıştırdıktan sonra, kavurduktan sonra un kokusu çıktı. Şimdi sütüm de orada kaynadı tabii ki ben kavururken. Burada 2 bardak süt var arkadaşlar. 2 su bardağı süt ayırdım. Onu kaynattım. Şimdi sütü kavurmuş olduğum irmiğin üzerine koyuyorum. Bu arada kanalıma abone olmayan arkadaşlar kanalıma abone olabilir. Bildirimleri açmayanlar bildirimleri açsın arkadaşlar ki en yeni tariflerden haberdar olun. Evet, sütü koyduk arkadaşlar. Şöyle güzelce karıştıra karıştıra sütü tıkır tıkır kaynatıyoruz. Kalan sütü de dökelim ki ziyan olmasın. Evet. Şimdi dediğim gibi üzerine 1 bardak su döküyorum arkadaşlar. Sadece süt kullanmadım tabii ki de. 1 su bardağı da su. Şimdi tavamı şöyle sürekli karıştırıyorum. Top top olmaması için. Çünkü sürekli karıştırmamız lazım. Çünkü topaklanır. Birazcık tıkırdadıktan sonra sütün suyunu içtiği zaman 1 bardak şekeri döküyorum. Artık tekrar şöyle hızlı hızlı karıştırıyoruz. Şimdi birazcık böyle kavurduktan sonra ben bunun bir tadına bakacağım daha sonra arkadaşlar. Burada da yumurtam var. Yumurtama bir miktarcık su döktüm. Neden döktüm? Açılsın diye yumurtanın sarısı. Şöyle çırpıyorum ve üzerine helvanın döküyorum. Bu biraz helvamıza renk verecek, sarı bir renk verecek. Gıda boyası kullanmıyoruz.
Katkı maddesi kullanmıyoruz. Yumurtanın sarısına bakın. Helvamıza birazcık renk veriyoruz. Yine hızlı karıştırıyorum. Bazen hızlı çekime geçtim arkadaşlar. Bakın sürekli böyle topak olmaması için, şöyle güzel olması için, akıcı olması için karıştırıyoruz. Bir tane yumurtanın sarısı yeterli. Çok aşırı sapsarı da boya gibi olmasına gerek yok. Evet. Bakın şimdi bir parmağımla şöyle azıcık aldım ki tadına bir bakayım dedim. Birazcık bana az geldi. Ben biraz tatlıları böyle yani tatlı olmasını seviyorum. Onun için bir avuç, hemen elimin avucunla bir avuç şeker daha ilave ettim. Ama siz fazla tatlı sevmiyorsanız, tatlıya alerjiniz varsa, şeker hastası falan olabilirsiniz. O zaman fazla kullanmayın. Hatta bir su bardağının yarısını kullanın arkadaşlar. Düşürün şeker ölçüsünü. Evet, sürekli karıştırarak şekeriyle birlikte, tabii ki şekeri verince sulandı biraz. O saldığı suyu tekrar içtiği zaman helvamız hazır olmuş olacak arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel helva hazırladı. İşte irmik helvamız hazır. Bakın. Şimdi bir 15 dakika bekleteceğiz helvamızı. Üzerini kapatacağız ve 15 dakika helvanın kabarmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Eğer dikkatli videoyu izlerseniz arkadaşlar, hani ölçüleri kaçırmamış olursunuz. Yapım aşamasının hiçbir yerini kaçırmamış olursunuz ve siz de böyle muhteşem helvalar yapabilirsiniz. Şöyle üzerini kapatıyorum bir fırın tepsisiyle. Çünkü kapak yok benim tavama göre. Üzerine de bir bez örttüm. 15 dakika böyle demlenmesini bekledim. Evet, 15 dakika demledik. Bekledik. Helvamız hazır. Mis gibi arkadaşlar, harika bir helva hazırladık. Beyaz helva, irmikli sütlü beyaz helva hazırladık arkadaşlar. Şöyle bir karıştırdım kaşığımla. Şimdi sizlere servisini yapacağım. Bunun servisini de yapması. Bakın şimdi şöyle bir küçük kabım var, cam kasem var. Ben bu kabı suyla içine ıslattım. Şu anda içi yaş. Neden yaş yaptım ki? Çıkması kolay olsun helvanın içinden. Kaşıkla şöyle dolduralım. Servisini yapıyoruz arkadaşlar. Umarım siz de bu helvayı yapar, hazırlarsınız çoluğunuza, çocuğunuza, eşinize, dostunuza yapın arkadaşlar. İnanın çok memnun kalacaklardır. Sizden bu tarifi muhakkak alacaklardır arkadaşlar. Birebir ölçülü tarif veriyorum sizlere. Her koyduğum ölçüsünü söylüyorum arkadaşlar. Şimdi kabımı alıyorum. Kabımın içine kaseyi doldurdum. Kaseyi şöyle birazcık vurduruyorum. Çıkaracağız. Çünkü ısladığımız için bu çıkacaktır zaten içinden. Birazcık üstünden şöyle tık tık yapıyoruz ki boşalsın. Ve kasemizi alıyoruz. Daha şekilli kaseleriniz varsa daha da güzel tabii ki şekil vereceksinizdir. Bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Evet, mis gibi helvamız hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Siz bu helvayı yapar hazırlarsınız arkadaşlar. Çoluğunuza çocuğunuza yedirin, yapın. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Daha birçok yeni güzel özel tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.